Merhabalar, Koçların Mekanında Yonca ile Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün son zamanlarda yaptığım görüşmelerde çok sık kullandığım bir sözcüğü motto haline getirdiğim bir tanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sahip olduklarına sahip çık. Öncelikle küçük bir hikayeyle konuya başlamak istiyorum. Bir öğretmen sınıfa girmiş ve bugün sınav yapacağım size gençler demiş. Çocukların hepsi telaşlanmışlar. Nereden çıktı bu sınav, ne oluyor diye. Öğretmen demiş ki lütfen sakin olun, defterlerinizi kaldırın ve size bir sınav kağıdı dağıtacağım. Çocuklar tabii biraz homurdansa da sonrasında toparlanmışlar ve sınava mecbur olduklarının farkına varmışlar. Ee, Ondan sonra öğretmen sınav kağıtlarını dağıtmış. Tabii hepsi ters çevrilmiş bir şekilde. Ondan sonra yerine geçmiş ve demiş ki lütfen açın, sınava başlayabilirsiniz. Çocuklar sınav kağıtlarını açtığı zaman bir soruyla karşılaşmayı bekliyorlarmış ancak herhangi bir soru yokmuş. Sınav kağıdı bembeyaz bir boş sayfa, üzerinde sadece bir tek nokta. Öğretmen demiş ki, ne görüyorsanız lütfen bunu yazınız. Çocukların hepsi şaşırmışlar ve ne yapacaklarını bilememişler ilk etapta. Sonrasında tabii ki bir şeyler yazmaya başlamışlar. Sınav tamamlandıktan sonra öğretmen kağıtları toplamış ve sesli olarak sınıfta okumaya başlamış sınav sonuçlarını. Çocukların hepsi oradaki noktaya odaklanarak nokta ile ilgili bir şeyler yazmaya çalışmış. Bazısı beyaz bir sayfanın orta noktasında koordinatlarını belirterek belirli bir noktanın olduğunu anlatmış. Bazısı bu siyah noktanın hiçbir anlam ifade etmediğini ama orada var olduğunu söylemiş. Bazısı bu siyah nokta bizim bembeyaz kağıdımıza ne kadar kirletti diye yazmış ve herkes o siyah noktaya odaklanmış. Öğretmen demiş ki, bakın koskocaman bir beyaz sayfanın üzerinde bir tane küçücük nokta vardı ve siz hepiniz o siyah noktaya odaklandınız, onu yazdınız. Kağıdın %99'u bembeyaz, pırıl pırıl tertemizdi. Siz bir tek siyah noktayı %1'ini gördünüz. İşte sizin hayatınızda da her zaman sahip olduğunuz %99'u fark etmeyip sadece olumsuzlara odaklanırsanız hayatta başarılı olamazsınız. Bu hikaye beni gerçekten çok etkiledi. Hakikaten gençlerle yaptığım görüşmelerde biliyorsunuz ki ben öğrenci ve kariyer koçu olarak ağırlıklı çalışıyorum. Yaşam koçu olarak da çalıştığım gençler ve yetişkinler var. Hep olumsuza odaklanıyoruz. Sahip olduğumuz gerçekten yetkinliklerimiz, sahip olduğumuz o %99'u çoğu zaman görmüyoruz. Ve hep yaptığımız şey yapamam, edemem, çözemem, üstesinden gelemem ve bu nedenle de birçok şeye başlamıyoruz. Bu bizi her zaman durduran, geri tutan ve başarmak için fırsatları hayata geçiremediğimiz bir şey oluyor. Oysa sahip olduğumuz değerlerin farkına varırsak, onların ne kadar önemli olduğunu bilirsek, o zaman hayata geçirmemiz, kendimize güvenerek yol almamız çok daha kolay olur. Yaşadığımız birçok olumsuz olay karşımıza gelebilir. Tabii ki bunları yok farz edeceğiz demek değil. Ama o yaşadığımız olumsuz olaylar ya da yapamadıklarımız, başaramadıklarımız bize nasıl bir anlam ifade ediyor ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ki onlar bizi aşağıya çekerse, yapamadıklarımızı odaklandığımız için kendimize olan güvenimizi kaybetmemize sebep olursa, o zaman ilerleme imkanımız hiçbir şekilde olmuyor. Oysa yaşadıklarımızın değişmez olduğunu ama bizim bakış açımız değişirse her şeyin değişeceğini fark edersek o zaman yol almak çok kolay. Üniversite öğrencileriyle ya da üniversiteye hazırlanan gençlerle çalışıyorum. Onlar bana hep diyorlar ki şu sınavda 3 yanlışım var, şu sınavda 5 yanlışım var. Peki kaç doğrun var? Yapabildiğin doğrular arttı ise bununla gurur duymayı fark ediyor musun? Bunun bilincinde misin? 30 sorunun 27'sini çözdüğünün farkında mısın? Bu ne kadar kıymetli?
Ha, evet, bir yarış halinde üniversiteye hazırlanan gençler. Üç yanlış bazen çok büyük eksiklikler olabiliyor. Ama 27 tane doğru yaptığının farkında olursa kendini çok ciddi motive edebilir. Bu üç tane sadece %10. Bunun da üstesinden gelebilirim diyebilir. Ama sadece o üç tane yanlışa odaklandığı zaman yapamıyorum, eksik kalıyorum, hala tam değilim diyerek kendilerine olumsuz bir yorum etkiliyorlar ve bu onları tamamen aşağıya çekiyor. Yaşadığımız olaylar istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen yaptığımız şeyler sonuçları doğru olmayabilir ama o biz değiliz. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Yaptığımız yemek o gün güzel olmayabilir. Ay, ben ne biçim yemek yapan bir insanım demek yanlış. Bu yemek güzel olmadı ama yarınki güzel olacak. Bu sınavdan başaramadık. Bu sınav doğru olmadı ama ben başarısız değilim. Bunu yapamayacağım diye bir şey yok. Bir sonrakinde çabalarsam, üstesinden gelmek için kendime fırsat tanırsam yapabilirim. Bizim için kendimize olumsuz yaftalar yapmak her zaman yanlıştır. Olumsuz yaftaladığımız zaman kendimizi ona odaklanır ve yapamayacağımıza karar veririz. Oysa hep sahip olduğumuz doğru değerleri fark edersek, onların üstesinden gelip negatif olan şeyleri de çözebiliriz. Bizim için her zaman ve her zaman doğruya ve pozitife odaklanmak çok kıymetli. Mükemmel olmak zorunda da değiliz ayrıca. Her şeyin en iyisini yapmak zorunda değiliz ama denemeliyiz. Deneyerek, çabalayarak daha iyisini yapma fırsatımız var. 25 doğru yaptıysam bir sonrakinde 27 olur, bir sonrakinde %100 30 soruyu da çözebilirim. Bugün yaptığım yemek biraz tuzlu olmuş olabilir ama bir sonrakini tadını ayarlayabilirim, yağını tuzunu ayarlayabilirim. Bugün yaptığım şeyde başaramamış olmam beni sonsuza dek başarısız olacağım anlamına gelmez. Tembel, başarısız, beceriksiz gibi kelimelerle kendimize olumsuz bilgiler yüklemeyelim lütfen. Evet, öz farkındalık her şeyin başlangıcı. Öz farkındalık, sahip olduklarımız, neleri başarabiliyoruz? Biz her şeyi mükemmel yapmak zorunda değiliz ama bizim yaptığımız mükemmel bir şeyler de var muhakkak. Bunların farkında mıyız? Çok güzel yemek yapan birisi olabilirim ama çok güzel şarkı söyleyemeyebilirim. Çok güzel şarkı söyleyen birisi de e, çok başarılı bir iş adamı olmayabilir. Herkesin kendi yetkinlikleri, kendi bilgi birikimi, kendi özellikleri birbirinden farklıdır. Her bir alanda kendimizi deneyip onlarla ilgili kendimizi geliştirmemiz mümkün ama hiç harekete geçmediğimiz zaman bunu yapmamız hiçbir şekilde mümkün değil. Onun için mükemmeli aramadan kendi yetkinliklerimizin farkına vararak o konuda yoğunlaşıp o konuda ilerleyip diğer alanlarda da kendimizi ne kadar geliştirebiliriz ona bakmakta fayda var. Ee, Öz farkındalık her şeyin başlangıcı dedik. Öz farkındalığımız olursa öz şefkat ve öz değer de beraberinde gelir. Son zamanlarda koçluk çalışmalarında ya da tüm kişisel gelişim çalışmalarında hep bu kelimeler tekrarlanıyor. Öz farkındalık, öz şefkat ve öz değer. Bunların gerçekleşmesi için de kendimizin farkına varmamız, kendi yaptıklarımıza değer vermemiz ve değerlerimizin farkına vararak da kendimize şefkatle yaklaşmamız. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Geçenlerde bir tane test vardı Instagram'da, çok hoşuma gitti. Sevdiğiniz 3 kişinin ismini söyleyin. Evet, bir söyleyin bakalım 3 kişi kimler? Hemen ilk aklımıza gelen çocuklarımız, annemiz, babamız, eşimiz, en yakın dostumuz, 3 kişiyi hemen sayı veriyoruz. Ya peki siz kendiniz? Kendi ismimizi hiç söylemiyoruz, değil mi? Aranızda kendi ismini söyleyen hiç oldu mu? Ben önce kendimi seviyorum diyen oldu mu? Ondan sonra çocuklarım, eşim, ailem. Hayır. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Bu test beni çok şaşırtmıştı. Hakikaten ben de kendi ismimi söylememiştim çünkü. Öncelikle kendimizi seversek
çevremize de sevgimizi aktarabiliyoruz. Öz şefkat işte burada çok kıymetli. Kendimizi sevdiğimiz zaman başkalarını sevme şansımız doğuyor. Sevgimizi aktarabiliyoruz, sevgimize değer verebiliyoruz. İşte bu doğrultuda öz farkındalık, öz şefkat, öz değer dedik ya, her şeyin başı da öz farkındalık dedik. İşte farkına varabilmemiz için de bazı testler de yapıyorum ben. Belirli bir kişilik envanteri var. Kendi becerilerimizi, kendi yetkinliklerimizi, motivasyon kaynaklarımızın neler olduğunu, gelişim ve potansiyellerimizin neler olduğunu ortaya çıkarttığımız çok ciddi bir envanter. Bu envanter benim kendimle ilgili öz farkındalığımı çok ortaya çıkarttı. Ve bu sayede de kendimle geliştirebileceğim yönlerimin farkına vararak kendimi geliştirdim. Ve bu doğrultuda da bütün benimle çalışan gençlere ya da beraber olduğumuz müşterilerimle bu çalışmayı yapıyorum. Öz farkındalıkla başlayarak yol alıyoruz. Özellikle üniversite seçiminde olan en yakın tarihlerde tercih yapacak üniversiteli gençlerimiz kendilerini tanıyarak, kendi yetkinliklerini bilerek, potansiyellerini bilerek, hangi konuda daha başarılı olacaklarını bilerek harekete geçerlerse bu onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Eğer ihtiyaç duyarsanız sizinle memnuniyetle bu kişisel envanterin, kişisel kimlik farkındalığını ortaya çıkartacağımız bu güzel envanteri birlikte yapmak isterim. Kısaca öz farkındalığın her şeyin başlangıcı olduğunu tekrarlıyorum ve sahip olduğunuz değerlerin farkına varmanızı istiyorum. Lütfen sahip olduklarınıza sahip çıkın. Sevgiler.